Konnichiwa arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zalindak'ın arkadaşlarını akşam yemeğine davet ettik. 2 kişi. İkisi de çoğunlukla okulda verilen yemeklerden yemek yiyorlar. Okulda 3 öğün yemek veriliyor ve bu yüzden ev yemeğine hasretler diye düşünüyorum. Mercimek çorbası yapmaya karar verdim. Makarnalı, tavuklu, başamel soslu böyle fırında pişirilen bir yemek var bildiğim. Onu yapacağım. Bir de köfte yapmaya karar verdim. Yanında köfte iyi gider diye düşünüyorum. Şimdiye kadar da kaç kez köfte yaptın derseniz yani bence bir elin 5 parmağını ya bulmuştur ya bulmamıştır. Emin değilim. Çok uzun zamandır da köfte yapmıyorum. Zaten yemek de yaptığım yoktu evlenmeden önce. Ev hanımı olduk, ne yapalım. Bir de tabii dil bilmediğim için dil engelinden dolayı ve biraz da ulaşım sorunumuz da var. Aslında ulaşım sorununu bir şekilde hallederiz ama dilim yetersiz olduğu için ev hanımı oldum evlenince. Burada ne yapalım? Ev hanımlığına alışmaya çalışıyorum. Ve ben evlenmeden önce ev işi yapmaktan nefret eden biriydim. Hala da öyleyim ama yapıyoruz işte. Ne yemek ne temizlik, ikisinden de hiç hoşlanmam. Ama hey yavrum ev, şimdi burada ekmeğimi bile kendim yapıyorum. Onun sebebi de Japonya'daki ekmeklerin çok tatlı olması. Türkiye'deki gibi böyle tuzlu, böyle bir doyurucu bir tat vermiyor. Hep tatlı, hep tatlı. Arada sırada yine de marketten alıyoruz beğenmesek de. Her gün de evde ekmek yapacak halim yok. Çok uzun sürüyor çünkü mayalanması şudur budur beklet. İşte yok mayalanmasını, kabarmasını bekle. Yok tepsi mayasının olmasını bekle. Bilmem ne çok yani ekmek yapmak zor değil ama beklemesi çok uzun sürdüğü için aslında ekmek yapmayı da hiç sevmiyorum ama marketteki, dışarıdaki ekmekleri de beğenmediğim için arada sırada da evde ekmek yapıyorum. Bugün de yine kendi ekmeğimizi evde yapacağız. Umarım güzel olur köfteler. Güzel olmazsa da artık diğer yemeklerden yesinler. Bu arada gelen kişilerden birisi de bizim nikah şahidimizdi ve onun eşi Japon. Çok uzun zamandır Japonya'da yaşıyormuş ve bir Japonla evlenmiş. Ve ben şu an saat kaç? Şu an saat 10.30. Ben çok uyuşuk ve çok ağırkanlı bir insan olduğum için şimdiden çalışmalara başlamam gerekiyor. Az önce bazı malzemeleri buzluktan çıkardım. Bu tavuk göğsü, kıyma ve ekmek için yoğurt, süt. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Soğuk olmaması gerekiyor güzel kabarması için. Penceremizden manzarayı göstererek başlamak istiyorum. Şimdiye kadar birkaç defa kar yağdı, eridi bulunduğumuz bölgede. Ama bakın dağın en tepesindeki kar biraz tuttu duruyor, erimedi. Yine her zamanki gibi yemek masamızın üstünde yemekle alakasız bir sürü şeyler var. Onları toplayacağım. Askılık. Yemek masasının üstünde askılık.
Yerleri dün süpürmüştüm. O yüzden bugün tekrar süpürmeyeceğim. Uzun zamandır temizlemediğim yerleri temizleyeceğim. Bu bilgisayar masamız. En son yine 2 hafta önce misafirler gelirken silmiştim. Yine misafirler gelirken siliyorum. Ve size yeni keşfettiğim bir tane sağlıklı içeceği göstereceğim. Evet, şöyle bir şey. İçinde Japon eriği, siyah sirke var. Bir de sitrik asit var. Zalindak bana diyor ki ne zaman biz markete gitsek ben böyle birkaç tane içecek alsam bana diyor ki sen sürekli çocuk içecekleri beğeniyorsun. Sen sürekli çocuk içecekleri seçiyorsun. Ve bunun da çocuk içeceği olduğunu iddia ediyordu. Bu çocuk içeceği dedi. Ben de nereden biliyorsun dedim. Biliyorum dedi. Sonra şu yazıyı gösterdi. Dido yazıyor. Bu çocuk içeceği olduğunun işaretiymiş. Ve bugün bunun fotoğrafını çektim. Yapay zekaya sordum bu çocuk içeceği midir diye. İçinde etiketinde siyah sirke, konsantre erik özü,
ve sitrik asit var. Sitrik asit genellikle yorgunluk giderici olarak bilinirmiş. Bunları öğrendim. Sonra çocuk içeceği midir soruma cevap veriyor. Hayır, bu özel olarak bir çocuk içeceği değildir. Daha çok yetişkinlere yönelik bir sağlık içeceği veya sirke içeceği kategorisindedir. İçeriğindeki siyah sirke nedeniyle tatlı olmasının yanı sıra belirgin bir ekşi ve keskin tada sahiptir. Alkolsüzdür. Bu nedenle teknik olarak bir çocuğun içmesinde bir sakınca yoktur. Ancak sirke tadı çoğu çocuğun damak zevkine hitap etmeyebilir yazıyor. Hatta çocukların sevmeyebileceğini söylüyor yapay zeka. Ve biz eşimle ortak hesap kullandığımız için ya onun ücretli versiyonu var yapay zeka. O yüzden ben de onun yapay zeka hesabını kullanıyorum. Dolayısıyla işte ben yapay zekaya bir şey sorduğum zaman o da görebiliyor. Geçmişten açıp görebiliyor. Sonra da bana mesaj atmış. İşte ben bunun fotoğrafını çekip yapay zekayı sormuştum ya, onun o yazıyı ve fotoğrafı atmış bana. Üzgünüm, ben yanlışım. Sonra ben de gülen yüz ifadesi gönderdim. Cücük içi çocuğa cücük yazmış. Türkçesi kötü olduğu için. Cücük için normalde küçük içecek ve comik var cücük için. Ne dediğini anlamadım ama cücük dediği şey sanırım çocuk. Ben de sorayım, cücük ne? Cücük ne? Ve bunların hepsini bence 5 tane içeceği bir günde içti. Ya o kadar çok içecek seviyor, o kadar çok içecek tüketiyor ki bir günde. Mesela bir günde 2 tane içecek aldıysa ikisini de içiyor. Bir günde 5 tane içecek aldıysa 5'ini de içiyor sabahtan akşama kadar. Bir günde 8 tane içecek alsak 8'ini birden bir günde içme kapasitesine sahip. Ben de aksine suyu da çok az içerim. Böyle kendimi su içmek için zorluyorum günde. Susamasam da zorla su içmeye çalışıyorum. Bu yüzden ne oluyor biliyor musunuz? Mesela içecek kaldı ya, işte bir günde 3 tane içecek kaldı diyelim. O 3 içeceği bir günde bitiriyor. Sonra ben de aksine mesela bunu aldım ya, bunu en erken 4 gün sonra içerim. Bir hafta sonra içerim. Çok uzun zaman sonra içiyorum. Dolapta uzun süre bekletiyorum. Ya birkaç gün bekletiyorum, böyle 3-5 gün. Bazen bir hafta sonra içtiğim oluyor. Mesela o 3 tane içecek aldı diyelim. Üçünü bir günde içiyor, sonra içeceği kalmayınca bakıyorum ki benim içeceklerime dadanmaya başlıyor. Ben görüyorum mesela, o senin içeceğin mi diyorum. Falan yapıyor böyle. Hayır ama sen diyor içmiyorsun. Bir hafta oldu içmiyorsun. O yüzden ben içiyorum diyor. Ya kendi içecekleri bittiğinde de benim içeceklerime dadanmaya başlıyor. Bence Japonya'da en sevdiği şeylerden biri bu içecek otomatları. Bu arada cevap geldi. Cücük ne diye sormuştum. Çocuklar. Benim bu mesajdan anladığım, şişeler küçükse çocuk içeceğidir demek istemiş. Bu şişe de küçük olduğu için bunun çocuk içeceği olduğunu söylüyordu ama çocuk içeceği olmadığını öğrendik. Şişeleri atalım. Bunu şarja takayım.
Bir yemek kaşığı toz şeker. Oy. İçine ne koydum? 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. Hepsini karıştırıyorum. Üzerini şunla kapatayım. Bir 10 dakika bekliyorum. 10 dakika bekledikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ döküyoruz. Hello, Manyak. I am Zinda. The Hof Puff. Of Kocam. of koca. Tamam çalışıyorum. O çok güzel. Ne çok güzel? Bu İçecek? Ne o? Ginger mı? elma ve ginger. Ginger Türkçe bilmiyorum. Türkçe yok bence, İngilizce. Gazoz gibi. Hı hı. Ama değil mi? Ginger farklı bir şey. Gazoz değil. O gazozlu Hı. ama ginger değil. Hı. Bir dakika çabuk. 1 tatlı kaşığı tuz döktüm. Ve yoğurt. Zencefil. Zencefil. Elma ve zencefil. Şöyle tekrar karıştırıyorum. Şimdi unumuzu dökmeye başlıyoruz. Dört buçuk 5 su bardağı diyor. Allah. Dört.
Yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Şimdi ise üstünü streç filmle kapatmamız gerekiyor. Yetişmiyor, niye çıkmıyor? Üzerini böyle bir streç filmle kapatıyorum. Üzerine öyle bir streç filme kapattıktan sonra da bir bezle de kapatıyorum. Şöyle. Ve mayalanmasını bekliyoruz, kabarmasını bekliyoruz. Hamurun kabarmasını beklerken köftenin yapımına geçiyoruz. Bir tane orta boy küçük soğanı rendeleyin. Bizim evde küçük soğan olmadığı için ben bir tane büyük soğanı ortadan ikiye böldüm ve onu şimdi rendeleyeceğim. Şu kalan küçük parçaları küçük küçük bıçakla doğrayacağım. Geri kalanlar rendelendi. Soğanı rendeledikten sonra elinizde şöyle lavabonun üstünde şöyle sıkın ve suyunu çıkarın. Püf noktası buymuş. Böyle geniş bir yoğurma kabı buldum. İçine kıymayı döküyoruz. Bende 230 gram kıyma var. Suyu sıkılmış soğanı alıyoruz içine. Bir adet yumurtanın yarısını döküyorum. Malzemem az olduğu için yarısının yeterli olduğu yazıyor. 3 yemek kaşığı galeta unu. 1 2 3 İçine göz kararı ince kıyılmış maydanoz ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz. Allah çok oldu. Bir dakika geri döküyorum. Bir çay kaşığı kimyon. Allah Allah. Ağzı tıkanmış. Heh. Bir çay kaşığı kimyon. Evet. Yarım çay kaşığı karabiber yazıyor.
Tamam, bence bu kadar yeter. En az 5-10 dakika boyunca iyice yoğurun. Köftenin lezzet ve dokusu iyi yoğrulmasına bağlı. Sakız gibi bir kıvam almalı. Bakalım, saat şu an 37 geçiyor. 47 geçeye kadar yoğuralım. Yoğurma aşamasında içine bir kaşık soda eklerseniz köfteleriniz pofuduk pofuduk olur yazıyor. Deneyelim. Altı dakikadır 7 dakikadır yoğuruyorum. Çok yoruldum, artık bu kadar yeter. Yalnız şuna bakar mısınız? Bu köfte çok az oldu ya. Bu köfte ancak bir kişiye yeter. Evde de başka kıyma yok, şimdi al gel de demek istemiyorum. O yüzden bir de pilav yapmaya karar verdim. Köfte çok az olduğu için bir de pilav yapacağım. Şimdi üstünü streçleyip en az yarım saat buzdolabında bekletmemiz gerekiyormuş. Daha kolay şekil veriliyor. Buzdolabında bekleyince daha kolay şekil veriliyor ve daha lezzetli oluyor. Yarım saat buzdolabında bekletmek üzere götürüyorum. O arada mercimek çorbasının yapımına başlıyorum. 3, 4, 5. 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Bir tane büyük soğanı tencereye alıyorum. Pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğanlar yumuşadı, hafiften pembeleşmeye başladı. Havucu döküyorum. 2-3 dakika havuçla birlikte karıştırmaya devam ediyoruz. Salçayı eklemeyi unuttuk hemen. Şöyle 3 kaşık salça ekleyelim. Bunların salçası çok açık oluyor çünkü. Daha sonra bir tane patatesi koyduk. Tekrar biraz kavuruyoruz. Tamam, şimdi kapat. O salça değil. Türkiye'de tüm salçalar böyle. Tamam, her yer başka değil. Değil. İki bardak mercimeği döküyoruz. Ve içine 2 litre ılık su ekliyorum. Orta derece ateşte mercimekler yumuşayana kadar üstünü şöyle hafif aralık bırakayım. Böyle pişiriyorum. Mercimeklerimiz yumuşadı. Bakın şu kıvamda. Bu kıvama geldiğinde bir blender ile şöyle bir kıvama getirdikten sonra içine biraz tereyağı ekliyorum. Bir kaşık kadar. Altı kısık ateşte açılı şu an. Bir tatlı kaşığı tuz. Biraz karabiber. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Ve biraz da kimyon döküyorum. Biraz da pul biber ekleyelim.
Tüm baharatları şöyle karıştırıyoruz. Bir 2-3 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra altını kapatıyoruz. Mercimek çorbamız hazır. Ekmeğimiz acayip kabardı. Şu ekmeğin ne kadar kabardığına bakar mısınız? Çok güzel kabarmış. Şimdi şöyle küçük bir kek kalıbı gibi bir şey. Bunu hafif yağladım. Bir de normal fırın tepsisi var. Şöyle bunu da yağladım. Çok az buraya un serpiyorum. Hafif kenarlarından gazını çıkardım hamurun. Kenarlarından şöyle çekerek gazını çıkardım. Şimdi bunu bir parçasıyla böyle parçalara ayırıyorum. Bunu şu kadarını o küçük şeye koyacağım. Kek kalıbına koyacağım bunu. Yağladığım kek kalıbının içine koyuyorum. Kenarlarından böyle çekiştiriyorum biraz. Biraz daha yapalım şöyle. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi içine koydum. Bu şekilde de biraz da tepsi mayası yapacağım. Bu burada beklesin. İki, üç, dört, beş. Şöyle hepsini eşit parçaya bölmeye çalışıyorum. Üç. Bence tamam. Elimle şöyle yuvarlak hale getiriyorum. Altı tane oldu. Buna nasıl şekil versek? Şu şekilde şöyle kıvırıyorum. Ortası, köşeleri biraz daha sivri olsun, ortası bombe olsun. Şöyle. Hafif tepsiden aldığım yağı üstüne sürdüm. Daha kolay açılması için. Şeklinin güzel olmasına gerek yok. Ucundan kıvırarak döndürüyorum, yuvarlak hale getiriyorum. Ucundan içeri doğru kıvırıyorum. Ve yuvarlıyorum. Daha sonra üstüne biraz süt sürüyorum.
Oda sıcaklığında bekletilmiş ılık süt. Buna da aynı şekilde. Ve tepsi mayası için 15-20 dakika bekliyorum. Allah Allah. Evet arkadaşlar, köftemizi buzdolabından çıkardık. Daha iyi, evet, daha iyi bir kıvama gelmiş. Ama köftelerin elimize yapışmaması için elinizi ıslatın yazıyor. Ben de şöyle bir kaba su koydum. Elimi ıslatıyorum. Sonra küçük bezeler kopardım. Çok mu sıcak oluyor? Yok, neyse, tamam. Bence tamam. Şekil veriyorum. Daha önce hiç köfte yaptın mı? Hı? Köfte yaptın mı? Ben Daha önce, evet. evet. Hmm. Köfte yapmış ama ben hiç görmedim arkadaşlar. Yaptın ama ben hiç görmedim. Çünkü bana hiç yemek yapmıyor. Evet. Çünkü sen ev eş. Ama tatilde yapabilirsin. Pazar günleri yapabilirsin mesela. Evet. Sürpriz. Sürpriz. Ne sürpriz? Yemek sürpriz. Hayır. Allah Allah. Belki bir gün. Allah Allah. Ne Allah Allah. Sen Allah Allah. İngiltere'deyken Zarindak sürekli evde kendisi yemek yapıyordu ve bana yaptığı yemeklerin fotoğraflarını atıyordu. Gülmeye başladı bak. Ben de diyordum ki, aa ne güzel, tüm yemekleri biliyor, bana yemek yapmayı öğretecek. Birlikte yemek yapacağız. Ama daha sonra Japonya'ya geldikten sonra Demet Akalın'ın şarkısı var ya hani. Toz pembe hayaller vardı, pembesi gitti, tozu kaldı. Tozu kaldı. Bana dedi ki ben çok güzel yemekler yaparım. Yapıyorum, biliyorum. Ve evlenmeden önce de konuşmuştuk. Birlikte yemek yapacağız. Sen bana yemek yapmayı öğretirsin diye. Ama hey yavrum hey. Ben internetten baka baka kendi çapımda böyle bir şeyler yapmaya uğraşıyorum işte. Evet, kişi başına 3 tane köfte düşüyor. Çünkü kıymamız çok azmış. Evet, bu şekilde şekil verdikten sonra biraz daha buzdolabında bekletiyorum. Son yarım saat kala, gelmelerine yarım saat kala pişirmeye başlayacağım. Tepsi mayası için bekleme süremiz doldu. Bir kaşık süt ile bir yumurta sarısını çırpıyorum. Ekmeğimizi açalım. Oo, süper kabardı. Ve üzerine bu karışımı sürüyoruz. Yumuşak bir şekilde, havasını söndürmeden. Sonra bir bıçak ile üzerine şöyle çarpı işaretleri koyuyorum. Normalde artı yapın derler ama neyse, ben çarpı yapacağım. Son olarak da biraz çörek otu serpiyorum. Biraz da susam.
180 derece fırına 25 dakika koyuyorum. Diğer küçük küçük şekil verdiğimizi de yapalım. Ve şöyle altlarından, yanlarından kesikler açıyorum. Şimdi diğer yemeğime geçtim. Ocağın altını açıyorum. Hiç yağ dökmeden küp küp doğradığım, yıkadığım tavukları tencerenin içine alıyorum. Biraz mühürlendikten sonra kapağını kapatıp haşlanmasını bekleyeceğim. Tavuk olurken aynı zamanda başka bir kapta da makarnamızı pişireceğiz. Makarnayı döküyorum. Burada yarım paket kalmıştı. Makarna gözüme az geldiği için biraz da spagettiden döküyorum. İçine böyle iki farklı makarnayla karışık bir şeyler oldu. Ay, altını da açmamışım ki. Tavuklar mühürlenmiş, suyunu salmış. Haşlanıyorlar. Tavuk göğüsleri tamamen suyunu çekti. Tavukların altını kapatıyorum. Şimdi makarnanın sosu için domates sosu. Biraz yağ döküyoruz. Altını da açalım hemen. Sıvı yağ döktüm biraz. Biraz da tereyağı döküyorum. Biraz domates salçası döküyorum. Sonra 3 tane domates ekliyorum. Domates sosuna biraz tuz ekliyorum. Ve kekik. Ve en önemli baharat kekik bu tarifte. Elinizi korkak alıştırmayın. Bol bol kekik dökün. Ve bu kadar yeterli. Şimdi makarnayı altını kapatalım. Pişirdiğimiz makarnayı bunun içine boca ediyoruz. Ve tavukları boca ediyoruz. Ve şöyle bir güzel karıştırıyoruz.
Bu şekilde bir güzel karıştırdıktan sonra bir fırça yardımıyla fırçaladığımız tepsinin içine malzemeleri döküyoruz. Bu şekilde. Şimdi de başamel sosu yapmaya başlayalım. Bir kutu sütün 2/3'ünü tencereye döküyorum başamel sos için. Ve tereyağı. 2 kaşık. 3 kaşık. 4 kaşık tereyağı koydum. Aslında tereyağdan önce un atmam gerekiyordu ya. Neyse. 1 2 3 4 5 5 kaşık da un döktüm. Tüm malzemeleri yemeğin altını açmadan önce şöyle bir karıştırıyorum. Altını açtım. O olurken bir yandan da pilavımızı pişirmeye başlayalım. Biraz sıvı yağ. Biraz da tat vermesi için tereyağı kullanıyorum. Elim ayağım birbirine karıştı ya. Son dakikalar olduğu için evet elim ayağım birbirine karıştı. Pilavı döküyorum. Bunun altına biraz kısayım. Bakın sos hafiften koyulaşmaya başladı. Böyle puding gibi bir kıvam alması gerekiyor. Şöyle biraz daha ekliyorum. Bence tamam. Altını kapatıyorum. Hazırladığım başamel sosu makarnanın üstüne döktüm. Son olarak da üzerine biraz kaşar rendeliyorum. Saat 6'da geldiler ve ben kalan bulaşıkları yıkıyordum. Yemekte fırındaki makarna yemeği de hala pişmeye devam ediyordu. Bir 10 dakikası vardı. Neyse ki işte ben bulaşıkları falan yıkarken geldiler, oturdular, sohbet etmeye başladılar. Bir 15-20 dakika bekledikten sonra yemek yemeye başladık. Mercimek çorbasını çok beğendiler. Aslında tüm yemekleri beğendiler. Ispanaklı yoğurt yapmıştım. Onu beğendiler. Köfteyi beğendiler. Köfte güzel olmuştu. Fırında makarna da güzeldi. Yani tüm yemekleri beğendiler. Çok lezzetli, çok lezzetli. Türk yemekleri güzel dediler, değil mi? Türk yemekleri. Türk yemekleri lezzetli, güzel dediler. Bisküvili tatlı yapmıştım. Bisküvi pastası diye bilinir Türkiye'de. Hani şu puding veya kakaolu sütten yapıyoruz ya. Ben kakaolu sütle yaptım bisküvi tatlısını.
Onu da beğendiler. Üstüne de ceviz serpmiştim. Cevizde Hindistan cevizi serpmiştim. Onu da beğendiler. Bayağı böyle bir uzun uzun sohbet ettiler. Ben de Google çeviriyi açtım ama hiçbir şekilde hiçbir şeyi düzgün çevirmedi. Tek anladığım içlerinden bir tanesi Çin'de yaşadım dedi. Çin Seddi'ne gitmek istiyorum dedi. Sadece onu anladım. Ama işte yaşadım mı dedi yoksa görmek mi istiyorum dedi. Orasını tam anlamamıştım. Sordum sonra Zaka gelince Çin'de mi yaşamış yoksa Çin'e mi gitmek istiyor diye. Daha önce Çin'de yaşamış. Öyle o şekilde güzel bir gündü. Yorucu ama güzel bir gündü. Size yemeklerin sonucunu gösteremedim zaman kalmadığı için. Ama ekmeği göstereyim en azından. Şöyle poşete koydum. Bu kadar kaldı. Yarısını yedik. Üstü bu şekilde. Bayağı kabardı. Diğerleri de bu şekilde. Ben Neden? çıkmıyor böyle çok sert. Şu güzel bak. Bu Hı, çok güzel. evet. Bu yapıyor tekrar. Hı, Ceviz içinde hı. güzel bence. Evet bence de. Ama bu istiyorum. Bu istiyorum. Tamam. Ve birkaç tane de şöyle yapmıştım. Bunlardan da yedik. Kare şeklindekini de yedik. Güzeldi. Köfteyi beğendiler. Köfte güzel olmuştu. Belki güzel olmazsa diye endişelendim ama güzel olmuştu. Her şeyi beğendiler. Güzel güzel uzun uzun sohbet ettiler. Onu yiyor musun? Hı. Öyle gittiler. Masada yemek yerken İngilizce olarak söylemişlerdi. Çok güzel, çok lezzetli, eline sağlık, teşekkür ederiz vesaire. Sonra kalktıklarında giderken koridorda da vedalaşırken Türkçe olarak nasıl söylendiğini sordular. Zaka, Zak da çok güzeldi dedi. Ve çok güzeldi diye Türkçe bilmedikleri halde çok güzeldi dediler. Tekrardan teşekkür ettiler ve gittiler.